Evet, herkese Bali Uluslararası Havalimanı'ndan selamlar arkadaşlar. Şimdi Bali Havalimanı'nı biraz gezeceğiz. Ve Bali'de ilk yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Şöyle şimdi Bali'deki güncel kurları göstereyim size. 1 dolar 15.800. Şu an 1 euro da 18.100 rupiye. Tabi havalimanında biraz kurlar yüksek. Hemen zaten çıkışında, havalimanının çıkışında GSM şebekelerini göreceksiniz. Şöyle XL'le başlayayım. Bunu pek tercih etmiyorum ama How many days you stay? 18 GB 250 bin Visa ve Mastercard kabul ediyorlar. Kredi kart Visa'ya, Yeah. kredi kart da kabul ediyorlarmış. 18 GB 250 bin rupiye. Fiyatlar bu şekilde. Bir de Telkomsel var. Terima kasih. Free registration. Tabi buraya gelirken bir şey hatırlatayım. İnternete aldığınız zaman iş bitmiyor. Numaranızı kayıt ettirmeniz lazım. Kayıt ettirmeden numaranız çalışmıyor arkadaşlar. Ben Telkomsel'i tercih ederim. Telkomsel daha iyi çekiyor. Şöyle fiyatları göstereyim. 250 bin aynıymış, diğer markayla aynı fiyat. That's including bonus, sir. Okay, thank you. Evet, sim kart fiyatları böyle arkadaşlar. İnternet paketleri böyle. Uluslararası Bali Havalimanı böyle arkadaşlar. İçinde Burger King var. Kuta'ya, eğer Kuta tarafına gidecekseniz yürüyerek yani 1 saat sürer. Ama dışarıdan Grab ya da Gojek kiralayabilirsiniz. Havalimanının dışına çıkarsanız daha uygun fiyata götürürler sizi. Halk otobüsleri de var da onları da göstereceğim şimdi size. Bu Telkomsel, zaten her yerde Telkomsel var. Evet, dışarı doğru gidelim. Taksiciler var. Şimdi Bali Havalimanı'na ilk indiğiniz zaman çıkışta sizi GSM şebekeleri karşılıyor. Tabii ki şehir içinde daha uyguna bulabilirsiniz. Yani ya da internetiniz yoksa lokal birinden yardım isteyin. Çok internete ihtiyacınız olmayacak. Çıkışta siz zaten bir sürü motorcu karşılayacak. Legal ya da legal olmayan işte Gojek, Grab var. Bir de onların haricinde daha ucuza gidebileceğiniz illegal motorcular var. Onlarla pazarlık yapabilirsiniz. İlla internete gerek yok. Gideceğiniz yeri söylerseniz ve fiyatta da pazarlık da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle havalimanının dışına doğru geldik. Şurada domestik terminal diyor. Sol tarafa gitmeniz daha iyi olacak. Domestik terminalde de halk otobüsleri var. Ayrıca orada Indomar da var. Burada Indomar'ı göremedim. Halk otobüsü kullanabilmeniz için Indomar'dan bir kart almanız lazım. Akbil gibi bir şey ya da işte e-ticket diye geçiyor. Onun içine 50 bin, en az 50 bin rupiye atmanız lazım depozito. Yani zaten çok kullanmayacağınız için o karta 50 bin rupiye vermenize gerek yok. Zaten Gojek ya da Grab'da 50 bin rupiye civarında tutacaktır. Bayağı kalabalıkmış. Evet. Şimdi evet, şurada tabelayı gördüm. Halk otobüsü diyor. Pelayan bas. Şimdi dediğim gibi bu halk otobüsü kullanabilmeniz için Akbil gibi bir kart almanız lazım. O kartı göstereyim ben size hatta. Şöyle bir kart arkadaşlar. Şöyle bir kart alıyorsunuz. Buna 50 bin rupiye depozito yüklüyorsunuz. Gideceğiniz yere de ne kadar alıyor? 3500 mi? 5000 mi falan. Çok da öyle büyük bir meblağ almıyor. Bunlar da motorcu olabilir. Böyle sorun arkadaşlar. Ya da lokallerden yardım isteyin, onların
illaki uygulama yüklü olacaktır. Public bus diyor servis. Şimdi ilk indiğiniz zaman tabii ki çoğu taksici diyecek size halk otobüsünün olmadığını söyleyecek. Aslında var. Yani 6.30 akşam 6.30'a kadar var. Ama birincisi müthiş bir trafik var. Yani scooterla gitmenizi tavsiye ederim. Çok böyle eşyanız yoksa yalnız başınıza geldiyseniz. Şu evet halk otobüsü şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şurada durdu aslında da. Dur bakayım. Boş gidiyor. Havalimanının çıkışından sol tarafa doğru takip ederseniz tabelalar zaten sizi yönlendirecektir. Public bus service. Eğer akşam uçuşuyla gelmediyseniz halk otobüsünü kullanabilirsiniz ama dediğim gibi müthiş bir trafik var gün içerisinde. Fiyat olarak yani scooterla gideceğiniz yer çok uzak değilse 50.000 rupiyanın altındaysa otobüsle gitmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten kartı depozito yüklemeniz için 50.000 rupiya yüklemeniz lazım. Sonra bir daha da kullanmazsınız zaten. Yani Bali içinde otobüs kullanan hiç görmedim. Zaten otobüs bir ara iptal ettiler otobüsü. Birkaç ay sonra tekrardan çalıştırdılar. Yani pek akıl kârı değil. Ama tabii ki gidip de taksilere binmeyin arkadaşlar. Taksiler de pahalı. Onun yerine Gojek, Grab gibi uygulamalar var dediğim gibi. Şimdi şöyle şuradan karşıya geçelim. Dediğim gibi yani en iyisi Gojek, Grab gibi uygulamaları kullanmak arkadaşlar. Onların scooter taksilerini ya da normal taksilerini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer tek başınıza geldiyseniz ve eşyanız azsa direkt motora binin arkadaşlar. Hatta Gojek bile kullanmanıza gerek yok. Havalimanının dışında yani yüzlerce değil binlerce motorcu var. Hiç uygulamaya bile gerek yok, internete bile gerek yok. Onlarla gideceğiniz yere pazarlık yapabilirsiniz. Evet. Nereye geldim ben? Shuttle bus diyor. Burası shuttle bus. Tamam ya işte burası. Pick up point, shuttle bus. Bir bekleyin bakalım ne kadar sürede gelecek. Nasılmış otobüs olayı? Bak otobüs durağı diyor. Hiçbir ibare yok. Kimse yok. Ne bir şey var. Ne yardımcı olacak bir şey var. En iyisini yapacağınız şeyi söyleyeyim. En iyisi yapacağınız şeyi direkt buradan çıkın arkadaşlar. En dışarıya kadar. Yürüyebildiğiniz kadar dışarıya çıkın. Dışarıda bir sürü motorcu sizi bekliyor olacaktır. Ha geliyor bak şu. Otobüs bak şu. Dur bakayım duracak mı burada? Ne diyor? Nusa Dua'ya gidiyor mesela bu. Böyle e-money kullanacaksınız. Ya da işte lokallerden birinden ya da böyle şu karttan almanız lazım. Şöyle göstereyim. Şu kartı how much one ticket? 5,000 Lima 6.4 until when you working until 6 9 okay terima kasih. Pek İngilizcesi yok arkadaşın. Terima kasih bile. Ya. Gördüğünüz gibi şu uygulamayı da indirebilirsiniz. Tamam bas arkadaşlar. Bu şekilde Nusa Dua'ya gidiyormuş. Tam anlamadım ama. Yani adamın kartı var.
bilginiz olsun. Adamın kartını da kullanabilirsiniz. Ama İngilizcesi sıfır. Yani biraz direteceksiniz. Gördüğünüz gibi otobüs varmış arkadaşlar. Neyse 4000 rupiye dedi galiba. 8 lira. Bir şey değil yani. Tüm yolculuğu 8000 rupiyeye yapabilirsiniz aslında. Yani bu şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Ben şunu bir çözmeye çalışayım. Size anlatayım. Evet. 10 dakikada bir geliyor arkadaşlar. Şimdi olayı çözdüm. Aslında şöyle. Tabii ki uluslararası havalimanında otobüs yok. Çünkü bunlar iç hatlar için yapılmış. Yani yerliler için, Endonezyalılar için. O yüzden siz bu otobüsü kullanmak için uygulama yüklemeniz lazım. Ama bu uygulamalar yerel uygulamalar olduğu için sizde olmayacaktır tabii. Ne hattınız Endonezya hattı ne de uygulamalar Endonezya hattı. Yani sanki sadece Endonezyalılar için yapılmış. Öyle anlıyorum. Zaten iç hatlarda bu otobüs durağı. Ama şöyle yine hilesini buldum. Yani gidip de yabancı yerlilere rica edin. Hatta otobüs şoföründe bile kart var. 4000 rupiye. 8 lira mı 10 lira mı bir şeye denk geliyor. Hiçbir şey yani. Akşam 7'ye kadar da açık, bilginiz olsun. Eğer gün içerisinde geldiyseniz zaten uluslararası havalimanından çıkın böyle. Çıkın sola doğru yürüyün. Hemen zaten şurada şunu göreceksiniz. Shuttle bus diyor, pick up point diyor. Yani gezginler için böyle bir yol tercih edebilirsiniz. Eğer sırt çantalı tercihseniz ve sırt çantalı gezginseniz ve bütçenizi aşmak istemiyorsanız böyle bir yolda izleyebilirsiniz ya da otostop çekebilirsiniz tabii. En ucuzu otostop çekmek. Ama böyle otobüsü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, otobüs de böyleydi. Otobüsü de çözdük. Yani dediğim gibi yerel uygulamayı indirmeniz lazım. Ama onun için de yükleme yapmanız lazım. Yükleme yapabilmeniz için de tabii yine yerel bir bankanın uygulaması olması lazım falan filan. Detaylı işler. En basiti de dediğim gibi ya şoföre sorun, rica edin ya da içinde yolcu varsa yolcuya rica edin. 5000 rupiye verin. Gideceğiniz yere götürür zaten. Onun QR'sini kullanabilirsiniz. QR kodla ödeme yapılabiliyor. Akbil gibi bir şey yani. Evet. Otobüs olayı da böyleymiş arkadaşlar. Çözmüş olduk. Evet, bu arada Domestic Airport'ta şey gördüm. Gloria Jeans gördüm arkadaşlar. Bu arada Avustralya firmasıymış. Ben Türk firması zannediyordum Gloria Jeans'i ama gerçi uluslararası havalimanında da varmış ama orada tabii fiyatlar bir tık yüksek. Burada 110 liradan başlıyor fiyatlar. 150 liraya kadar çıkıyor. Evet, şimdi dediğim gibi uygulamalar bunlar arkadaşlar. Gojek ve Grab. Bu şekilde taksi de tutabilirsiniz. Burada tabii promosyon kodları da var. İndirim alabileceğiniz kodlar var. Ama Gojek, eğer çok açsanız dediğim gibi Domestic Airport'a gelebilirsiniz. Şimdi buradan aşağı ineyim, bakayım buradan aşağı iniş var mı? Evet arkadaşlar, şimdi de Domestic havalimanına geldim. İç hatlara geldim yani. Şimdi iç hatlara gelirsiniz. Burada fiyatlar daha uygun ve iç hatlarda olmayan, yani benim görmediğim Indomar arkadaşlar. Şimdi şurada Indomar var. Şimdi Indomar marketten her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şurada ufak bir ilaç bölümü var. Onu göstereyim size. O bayağı serinmiş, burası güzel. Evet, şimdi arkadaşlar burada soğuk algınlığı, işte her türlü ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz şeyler var. Gerçi burada tam ayrıntılı olarak yok da şehir içindekilerde daha çok var.
Buraya pek koymamışlar. Ateşiniz, soğuk algınlığınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Şu da arkadaşlar, şunu unutmayın. Bali beli hastalığına yakalanırsanız alacağınız ilaç bu. Yani çırçır olursanız, ishal olursanız arkadaşlar şu ilacı alacaksınız. 3 gün içinde düzeliyorsunuz. En azından ishal duruyor. Sıvı kaybetmezsiniz. Alacağınız ilaç bu arkadaşlar. Bali beli hastalığına yakalanırsanız, ishal olursanız, mideyi bozarsanız alacağınız ilaç bu. Fiyatı da uygun. Ne kadar? 20 liraymış. Ondan sonra ateşiniz varsa şunu alabilirsiniz. İkinci hayat kurtaracak şey şu arkadaşlar. Yine mideniz bozuksa bunun içinde bal, zencefil, zerdeçal, nane, değişik tarçın, demir hindi, her şey var arkadaşlar. İkincisi bu. Bunun fiyatı da 55-60 lira. Ondan sonra hayat kurtaracak şeyler bunlar arkadaşlar. Evet. Yine size daha ayrıntılı olarak gösteririm. Fiyatları göstereyim. Burada yani fiyatlar normal. Çok pahalı değil. 1 litre su ne kadar burada? 12.000 rupiye galiba. 16.000 rupiye. Yani dışarıda da 7.000-8.000 civarında bunlar. Arada çok büyük bir fark yok. Kahve satılıyor mu? Var. Kahve fiyatlarını göstereyim. O kahve fiyatları pahalıymış dışarıya göre. Normalde 24.000 rupiye ben biliyorum. Bu marketin kahveleri burada bir tık pahalı arkadaşlar. Yani yine iç hatlar olmasına rağmen fiyatlar böyle. Yine dışarıya göre bir tık pahalı. ATM'leri biraz göstereyim size. Şimdi normalde şu Niaga'nın komisyon almadığı söyleniyor ama hiç denemedim. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Ancak burada gördüğünüz gibi sadece 100.000 rupiye çekebilirsiniz. 100'ün katları şeklinde. Bu da 100'ün katları şeklinde. Eğer kartınız Mastercard ya da Visa ise zaten buradan para çekebilirsiniz arkadaşlar. Şu bankanın komisyon almadığı söyleniyor. Buradan para çekebilirsiniz. Evet. Şu Solaria da çok güzeldir. Tavsiye ederim. Direkt Endonezya yemekleri, geleneksel Endonezya yemeklerini en iyi fiyata ve dolu dolu yiyebileceğiniz, ayrıca çok lezzetlidir. Tabii burada yemeyin havalimanının içinde ama Bali'de işte Beach Walk Mall'da her yerde görürsünüz. Fiyatlar da uygun yani. 110-120 lira aralığında. Nasi goreng yemenizi tavsiye ederim. Solaria arkadaşlar. Geleceğiniz yer burada. Nasi goreng yiyeceğiniz yer burası arkadaşlar. Burada yiyeceğiniz nasi goreng gerçekten acayip lezzetli. Tavsiye ederim. Şimdi evet, asıl göstermek istediğim yer burası. İç hatlarda burası güzel bir nokta fotoğraf çektirmek için. Şeyde yok. Uluslararası havalimanında dış hatlarda yok. Fotoğraf çektirmek için. Evet. Bu yer İç hatlarda arkadaşlar. Evet, özet olarak şöyle söyleyeyim. Bali dış hatlara geldiğiniz zaman ilk önce sizi GSM operatörleri karşılayacak. Fiyatları gösterdim size. Size kalmış, oradan da alabilirsiniz ama tabii şehir içinde, şehir merkezinde daha uyguna bulabilirsiniz. Fiyatlar dış hatlarda pahalı. Ulaşımı da dediğim gibi Gojek, Grab gibi uygulamaları indirmeniz lazım. Ama onda da ufak hileler var. Şimdi Türk hattıyla
Uygulamaya kayıt olursanız yine orada yüksek fiyat çıkabilir. Yani o yüzden Endonezya hattıyla, Endonezya numarasıyla uygulamaya kayıt olursanız belki hani daha uyguna, daha düşük fiyatlara, ücretlere götürürler sizi. Ama yine dediğim gibi yine biraz daha dış tarafa doğru, havalimanının dışına doğru yürürseniz bir sürü motorcu var. Onlarla da pazarlık yapabilirsiniz. Yine uygulamayla onların verdiği fiyatı karşılaştırırsınız. Zaten taksiyi hiç kullanmayın, taksiciler her yerde aynı. Bir de tabii halk otobüsü olayı var. Halk otobüsü olayını da sizin için araştırdım. Halk otobüsü olayı iç hatlarda arkadaşlar. Dış hatlardan çıkın, sola doğru hiç sapmadan direkt devam edin. Otobüs, shuttle bus tabelasını göreceksiniz. Akşam 7'ye kadar çalışıyor. Akşam 7'den sonra halk otobüsü yok. Yani eğer gece uçuşunuz varsa halk otobüsü muhtemelen bulamayacaksınız. Yani taksiciler size her vakit otobüs yok diyecektir. Onlara inanmayın. Akşam 7'den sonra çalışmıyor arkadaşlar. Ama onu da iç hatlara yapmışlar. Muhtemelen şöyle anlıyorum. Yani lokal Endonezyalılar için yapılmış bir şey. Lokaller için yapılmış. Çünkü onda da QR koduyla ödeme yapabiliyorsunuz. Onun için de bir uygulama yüklemeniz lazım. O da tamamen yerel hesapların olması lazım. Yani yerel hesaplardan uygulamaya para aktaracaksınız falan filan, biraz meşakkatli bir şey. Ya size diyeceklerdir ki Indomar'dan var, Indomar'dan alabilirsiniz ama aslında Indomar'dan yükleme yapıyorsunuz. Yani orada o kartı oradan alamıyorsunuz arkadaşlar. O kartı almanız için şöyle bir kart göstereyim. Endonezyalı bankaların kartları onlar. Sadece işte otobüs ve ıvır zıvır kullanmak için. Biri mesela BNI şu şekilde, yani BNI'nin bankasından almanız gerekiyor. Diğeri de Mandiri arkadaşlar. Yani bunlar yerel bankaların kartları, Akbil gibi. Ve Indomar'dan yükleme yapabiliyorsunuz. Onda da işte yine bir komisyon karşılığında yükleme yapılabiliyor. Ama bunlara da gerek yok. Yani bunlarla uğraşmayın. Direkt otobüse atlayın. 4000 rupiye, 8-10 liraya denk geliyor. Sordum. Şoförlerde kartlar var arkadaşlar. Onların kartlarını kullanabilirsiniz. Rica edebilirsiniz. Eğer gideceğiniz yer uzaksa, Ubud, Nusa Dua, artık neresiyse tam güzergahı bilmiyorum. O kadarını araştıramadım. Onlara rica edin. 5000 rupiye, 10.000 rupiye, artık neyse üstü kalsın derseniz 5000 rupiye verirseniz gideceğiniz yere o şekilde de ulaşabilirsiniz. Halk otobüsü olayı da böyle arkadaşlar. Evet. Bali Havalimanı'nı sizin için gezdim, araştırdım. Fiyatlar neler? Indomar'dan neler almalısınız? Bali Beli hastalığına yakalanırsanız alacağınız ilaç hangisi? Soğuk algınlığı için alacağınız ilaçlar hangileri? Sizin için araştırdım, gezdim. Umarım bu bölümü beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın tabii arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.